Merhaba arkadaşlar. Umuyorum ki görüşmeyeli iyisinizdir. Videoların altında yazdığınız yorumlar beni çok mutlu ediyor. Hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. YouTube kanalı vesilesiyle bir araya gelebilmek, yorumlarda buluşabilmek gerçekten çok kıymetli bir iletişim oldu. Bu arada daha önceden yapmış olduğum bir kot pantolon paçasını kısaltmak video var. O videoda bir arkadaşımız görüntünün hiç bilmeyen biri için net olmadığını yazmış. Buna dayanarak ben elde makine dikişi nasıl yapılır onu göstereceğim. Ayrıca paçayı kesmeden nasıl kısaltabiliriz onun dikişinde iki ayrı dikiş yöntemini göstereceğim. Başlayalım. Dikiş kutumuzu aldık. Şöyle bu sivitin kolu dar geldiği için ben lastikli kısmı kestim. Şöyle düz yaptım. Şimdi buna elde makine dikişi göstereceğim. Siyah zemini özellikle beyaz iple yapıyorum ki görünsün diye. Şöyle katlıyoruz. İçe doğru katladım ben bunu. Parmağımızı, işaret parmağımızı şu alta geçirip orta parmakla burayı tutuyoruz. Ve şu şekilde ilk dikişi attım. Şimdi bu attığım dikişin tam ortasını buluyorum. Bakın. Ve bulduktan sonra şu geldiğim adımdan küçük bir adım ileri geliyorum. Şöyle göstereyim. Bir adım ileri gelmiştim. Onun dibine geri dönüyorum. Dibine batırdım. Batırdıktan sonra iğneyi şu deminki çıktığım yerin bir adım yine küçük birer adım. Makine dikişini gözünüzün önüne getirin. O kadarlık adımlarla ilerliyoruz. Oldukça basit bir yöntem. Tekrar gösteriyorum. Tam dibine gelmeniz ve ilerlerken ki düz sırayı yapabilmek için isterseniz sabun kalıbıyla böyle bir düz çizgi çizersiniz, devam edersiniz. İsterseniz bu şekilde kendiniz göz kararıyla ilerlersiniz dikişte. Bakın hep ipi ileriye atıyorum. İleri attıktan sonra bir önce çıktığı yere iğneyi tekrar geri alıp bu sefer tekrar bu ipin bir adım ilerisine. Yani bir adım ileri geri gidiyoruz, bir adım geri, ortada bu ip var. Bu şekilde düşünün iğneyi batırırken. Kıvırdığımız iç kısımdan iğneyi geçirdik. Evet. İpin arka tarafından iğneyi batırıyorum. Ve demin atladığım kısma geri dönüyorum. İğneyi bir adım geriye aldım. Şimdi bir adım bu ipin önüne geçiyorum. Bu adımları neye göre yapıyorum? Bu adımları evde sizden ricam pantolon etek uçlarındaki makine dikişini bir kontrol edin. Oradaki adımlar vardır böyle küçük küçük. Aynısını yapıyoruz. O küçük adımlar kadar bir ileri bir geri dikiş yapıyoruz. Şöyle böyle daha rahat görünüyor sanıyorum. Geriye bir atlayıp boş bırakıp atladığım yere geri dönüyorum.
Atladığım yere geri dönüyorum ve iğneyi ipimizin ön kısmına bir küçük adımla öne doğru atıyorum. Arkasından bir adım alıyorum, önüne bir adım geçiyorum. Bu kadar basit. Bu şekilde anlatılır arkadaşım. Birbirinin izleyen minik minik dikişler. Ve iç kısmına bakalım. Paçanızın iç kısmı böyle olacak. Dış kısmı bu şekilde. Burada göstermek amaçlı olarak bu şekilde dikişe devam ediyorum. Bu dikişin aslında arka kısmı da şöyle görünecek. Gördüğünüz gibi. Sanki düz çizgi, makinenin dikişinin de altında böyle bir düz çizgi gibi görünür. Dikkat ettiyseniz evet. Benim size bir önerim, pantolon olur, etek olur. Onun dikiliş şekline bir bakın. Tıpkı bunun aynısıdır. Küçük küçük birbirini takip eden dikişler var burada. Evet sevgili arkadaşlarım, sıra geldi ikinci dikiş yöntemimize. Kot pantolonu videomu izlemenizi tavsiye ediyorum. Orada gösterdiğim paça boyunu kısaltma yöntemidir. Burada daha net görünsün amacıyla yine siyah zemin üzerine beyaz kullanıyorum ipi. Giriş aldım buradan ve bir adım şöyle verevli olarak ilerledim yukarıya. Aşağıdan yukarıya bir adım verev çıktım. Şimdi kumaşın ucundan çok az alıp tekrar aşağıya iniyorum. Bakın. Aşağıya indim, çok az alıyorum. Sizlere tavsiyem tabii ki kumaşla aynı renk ipi kullanın. Dolayısıyla dikiş izi hiçbir şekilde belli olmayacaktır. Ben burada sizlerle bunun nasıl yapıldığını göstermek amaçlı siyah zemin üzerine beyaz kullandım. Çıkarken dik çıkmıyorum. Şöyle verevli bir şey, V şekli halinde küçük bir V yapıyoruz. Kısaltacağımız yer kadar 1 santimlik ve 2 santimlik olabilir. Bu V harfleri gördüğünüz gibi düz ve ters ve bu şekilde gidecek. Kumaşı çok az ve küçücük, şöyle minik alırsanız arka tarafta ip izi çok görünmez. Ama geniş geniş alırsanız ip izi görünür. O da güzel olmaz yani yaptığımız iş. Kanalımda bu tür ipuçlarını da gösteriyorum ki hem aile bütçemize katkı hem de ufak tefek acilen paçasını kısaltman gerekti. Yırtık sökük var, dikmek istiyorsun. Onları yapabilmek için bunlar çok işimize yarayacak olan bilgiler. Çok küçük adımlarla V harfini, bakın V harfi ters ve düz V harflerine benzetebilirsiniz bu dikişleri. Buranın tam düzgün olması için 1 santim mi kısaltacaksınız, 2 santim mi? Kuru beyaz sabunla cetvelle böyle iki taraftan çizip o çizgileri devam ederek dikerseniz daha düz olur. Ben burada göz kararı yapıyorum. Amacım size bu dikişi göstermek. Bakın geldim buraya. Bitti şimdi. Dikişi size gösteriyorum. Ucunu şöyle tutuyorum. Bakın yavaş yavaş çekiyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, beyazla diktiğim halde sıra geldi. Bunu buraya sabitleyelim. Yine kumaşın şu kenarından alarak dikişimizi kumaş parçasına iyice sabitleyelim. Çok az, küçük küçük alıyorum. Bir kumaştan alıyorum, bir de katladığım yerden alıyorum bakın. Ve şöyle iğnenin ucundan bir düğüm atarak tamamlıyorum. Bu şekilde V'ler yaparak kısalttık.
Daha sonrasında şöyle bir işlem yapmamız gerekiyor. Bunu daha sağlam olması için bir dikiş var. Şimdi bunu buraya sabitleyelim ki uç kısmı açılmasın. Kısaltmayı yaptık. Burada yapacağımız bu kumaşı buraya sabitleyelim ki takılıp açılmasın diye bir katladığım kumaştan alıyorum bakın. Bir de zeminden alıyorum. Deminki V'nin aynısını bu sefer katladığım yerle kumaşa denk gelen kısmı yapıyorum ki sağlam olsun, açılmasın elde yaptığımız dikiş işlemi. Bu tür kısaltmada 2 tane ayrı işlem yapıyoruz. Onu da şöyle gösteriyorum iyice. Şöyle şu şekilde göstereyim. Şöyle bir katladığım kısımdan alıyorum. Bakın. Bir de kumaşın, şöyle göstereyim, kumaşın kendisinden alıyorum. Birleştiği yerde alıyorum. Küçük küçük alıyorum ki sabitleyeyim, bu açılmasın bir daha. Öyle V yapıp çektim, katlandı, kısa oldu, olmaz. Bunu kumaşa sabitlememiz gerekiyor, katladığımız kısmı. Bunu da bu şekilde bir katladığım kısımdan alıyorum. Bakın, bir kumaşın katladığım yere denk gelen kısımdan. Böylece bu bir daha açılmaz. Sağlamlaştırıyoruz. Yani kesmeden kısaltmada benim yaptığım yöntemde 2 işlem var. Birisi V şeklinde yapıp kumaşı katlamak. Diğeri de katladığım kumaşın ucunu kumaşın katlanılan kısmına denk gelen yerine sabitlemek. Böylece sağlam, güzel bir kısaltma işlemi yapmış olduk. Evet, bunu da iğnenin ucuna ipi alıp böyle sabitliyorum. Ve işlem tamam. Bakın arkadaşlar, sadece bir yerde bir iki yerde bir ipisi var. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde kumaşı katladık. Şimdi sevgili arkadaşlarım, paça kısaltmasını bu şekilde tamamladık. Bunu aynı renk iple yapıp üzerine de bir ütü vurduktan sonra çok güzel kullanıma hazır kısaltılmış kol boyu, paça boyu, artık her neyse yaptığımız işlem, halletmiş oluruz bu sorunu. Evet sevgili arkadaşlarım, çalışmamızı sonuçlandırdık. Bu çalışmamızda elde makine dikişi ve kol boyu olur, paça boyu olur. Onu kısaltmayı gördük bu şekilde. Kot pantolonu paça kısaltma videomun açıklaması niteliğinde olan bu videoyu çektim. Sizlerden ricam o videoyla bunu da tekrar bir arada peş peşe izlemenizdir. Faydalanmak amacınızla. Kanalımda bazen böyle bu tür günlük hayatımızı kolaylaştıracak ipuçları da paylaşıyorum. Ki sonuç itibariyle burada bir katkıda bulunalım. Elde bazı işlemleri kolayca, o gün terziye gidemediniz, acele oldu, bir sökük oldu, yırtık oldu. Bu ufak dikişleri bilirseniz hayatınızı bir anlamda bir bölümde kolaylaştırmanın yolunu bulmuş oluruz diye düşünüyorum. Öncelikle izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bazı videolarda 3000-1600 görüntüleme var. Yalnız abone olmadan izleyen arkadaşlarımın sayısı istatistiklerde oldukça yüksek görünüyor. Burada bir emek veriyorum ve bu emeğin sizlere ulaşması için zaman harcıyorum, tasarım yapıyorum, bilgilerimi paylaşıyorum kendi imkanlarımla. Abone olan, beğeni ve yorumlarını benimle paylaşan arkadaşlarıma tekrar teşekkür ediyorum. Diğer kanalı izleyen arkadaşlarım da abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmasınlar. Bir dahaki çalışmalarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.